8'de Sağlık tüm hızıyla devam ediyor. Şimdiki konuğumuz medikal estetik hekimi uzman doktor Yahya Yiğit. Yahya hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Fatih hocam. Nasılsınız? Teşekkür ederim, sağ olun siz. Çok teşekkür ederim hocam. Hocam bugün de gerçekten çok önemli bir konudan bahsedeceğiz ki sizin özellikle uzmanlık alanınız diyebileceğim bu yüz restorasyonu konusu. Evet. Tüm yüz restorasyonunda bir sürü farklı uygulamalar yapıyorsunuz, bir sürü güzel işlemler yapıyorsunuz. Ne yapıyorsunuz? Bu tüm yüz restorasyonundan biraz bahseder misiniz? Nedir bu uygulama? Evet. Şimdi tüm yüz restorasyonunu aslında hani şunu yapıyoruz, bunu yapıyoruz demekten daha ziyade biz neyi hayal ediyoruz? Şimdi hastanın yüzüne bakıyoruz, tamam. Hastanın yüz hatlarını görüyoruz. Yani artık bazen hastaya baktığım zaman şunu diyorum, yani ben şu an sizi görmüyorum. Ortaya çıkacak sonucu görüyorum karşımda. Çünkü onun bir hayal etmek lazım. Bir planlamasını yapmak lazım. Bir mimari tasarımını yapmak lazım. Evet. Ben işlem yapacağım, bu hastanın yüzü şöyle olacak diyebilmemiz gerekiyor. Çünkü gerçekten yaptığımız işlemler az buz işlemler değil. Evet. Yani bir emel dolgu bile yanlış yapılırsa, fazla yapılırsa ve eksik yapılırsa karşıdaki insanın gözünü tırmalar. Aynen öyle. Dolayısıyla yani bir çeneyi düşün mesela. Bir tık uzun olursa ya karşıdaki bakar, ya bunda bir şey var, bir sıkıntı var. Anlarlar. Geri olduğunda da anlarlar. Evet. Göz altında mesela çok sık karşılaştığımız bir durumdur. Gözaltı torbalanması vesairesi dolgu sonrasında bile çok fazla olan bir durumdur. Lenfatik drenajı bozukluğuna bağlı. En ufak 0,5 ml bile fazlalık olursa karşıdaki insan bunu görür. Dudağında ufak bir yamukluk bile, yani göz tırmalayıcı bir yamukluk bile insanı rahatsız edebilir. Dolayısıyla tüm yüz restorasyonu yaptığımız zaman ciddi miktarda ürün kullanıyoruz. Ve yani girişimsel olmayan medikal estetik uygulamalarının hemen hemen her alandan faydalanabiliyoruz. Dolayısıyla tüm yüz restorasyonu dediğimiz kişinin yüz hatları için en uygun yüz şekli neyse onları yapmaktır. Bunları yaparken belli bir oran içerisinde, oran çerçevesinde yapmak gerekir. Yani bir bölge ön plana çıkarırken diğer bölgeyi geri planda bırakmamak lazım. Dolayısıyla orantısal bir şekilde birbirleriyle bir uyum içerisinde olacak şekilde bir uygulama yapmak gerekiyor. Peki hocam tüm yüz restorasyonu yaparken bir oranınız var, orantınız var, altın oran dediğiniz bir şey var. Bunu yaparken belli bir takım kriterleriniz var. Evet. Hatta az önce lafınıza başlarken şunu dediniz. Bir tüp bile bazen çok fazlayken siz çok daha fazla miktarı çok büyük bir uyum içerisinde gerçekleştirebiliyorsunuz. Kesinlikle. Bu nedir? Biraz açar mısınız? Evet, bu tecrübedir hocam. Kesinlikle tecrübedir. Medikal estetik uygulamalarına ilk başlayan bir hekim arkadaşımızın ve kendimiz dahil yani daha önceki yıllar öncesinden bahsediyorum. Kalkıp da ben tüm yüz restorasyonunu çok güzel yapacağım diyemez zaten. Veya benim gözüm kesiyor, ben yapacağım. Mümkün değil, yapamazsınız. Çünkü her tarafın açıları, geçişleri, hacim miktarları, birbiriyle olan orantıları çok önemlidir. Yani düşünsenize, hastanın arka elmacıklarını lifting yapacaksınız ya. Evet. Arka elmacıklara dolgu koyuyorsunuz. Buraya dolguyu koydunuz. Peki ne kadar koyacaksınız? Evet. Yüzün genişliği nasıl? Peki siz buraya koydunuz da acaba çenesi onu kaldırabilecek mi? Hani o çene yeterince uzun mu ve uzatabilecek misiniz? Oradaki dokunun sertliği. Bu da çok önemli. Hasta mesela bana geliyor bazen. Çene geriliği vardır ama çok sert bir çenedir. Şimdi benim onu ilk etapta uzatabileceğim miktar, oran bellidir. Evet. Hasta hocam ben jawline istiyorum. Sana jawline olmaz diyorum. Bir ara çok popülerdi ve bir sürü insan maskülen gezdi. Evet. Aynen yapıyoruz ama hani belli bir oranda şöyle alıp da böyle şu kadar şişirmiyorum kesinlikle. Evet. Şimdi jawline olmaz diyorum. Niye? Çenen çok sert. Ben ilk seferde en fazla 3 ml koyarım buraya. Belli bir oranda uzatırım. Ama jawline'ı da yaptığımda gene çenen kaybolacak. Ne yapacağız? Şimdi ben ilk önce bir müdahale edeceğim ama sen 3 ay 4 ay sonra tekrar gel. Ben biraz daha uzatayım, o zaman jawline'ını yapayım. Şimdi bütün bunları göz önünde bulundurmak lazım. Hani hastanın çenesinden tutun burun ucuna kadar, dudağına kadar, göz altına kadar hepsine orantılı bir şekilde müdahale etmek gerekiyor. Hani birisi daha büyük, birisi daha küçük, biri daha önde, biri daha arkada olmamalı. Karşıdan bakan ya ne kadar güzel bir bayan veya ne kadar yakışıklı bir beyefendi. Sonuçta erkeklere de yapıyoruz yüz restorasyonunu. Diyebilmeli ama ne işlem olduğunu kesinlikle anlamamalı. Şahsen ben anlamıyorum kendi yaptığım hastalarıma. Dosyasını almadan
Yani ne yapmıştık diyorum. O sırada tabii asistan dosyayı uzatıyor falan. Oradan anlıyorum. Gerçekten çok ciddiyim. Yani hastam kapıdan geldiğinde, girdiğinde ben o hasta ne işlem yaptığımı hatırlamıyorum ve görmüyorum. O tamam bir bütünsel olarak bir güzellik var ama yani şimdi hata yapmaktan da korkuyorsun. Açık söylüyorum. Evet. Yani şimdi çok güzel duruyor ama yani acaba kendi elmacığı mıydı, arka elmacık ben mi yaptım hatırlayamıyorum. Şimdi arka elmacığın çok güzel olmuş dediğimi düşünün ve hasta o benim elmacığımdı. Evet. Öyle bir şeye de düşebiliyoruz. Yani bu aslında çok güzel bir şey. Yani kendi yaptığın iş bile o kadar doğal duruyor ki sen bile anlamıyorsun. Yani bu çok çok güzel bir şey. Hocam peki bir de şu var. Uygulama tekniği ve kullanılan ürün. Ki bu konuda şunu bahsetmek istiyorum. Mesela çenesini doldurmak için yapılmış ama bir süre sonra çene ağırlık etkisiyle böyle aşağı doğru sarkıyor. Ya da işte jawline'e yapılmış böyle maskülen bir görüntü oluyor. Burada bir takım teknik detaylar var. Kesinlikle. Biraz ondan bahseder misiniz? Evet. Ya tabii bunlar biraz ileri profesyonellik gerektiren ve Ama siz profesyonel birisi olarak bunu anlatın ki yanlış yerlere gitmesinler. doğru diyorsunuz. Hani bunlar aslında bu işlemleri yeni başlayan hekim arkadaşlarımıza anlatılması gereken konulardır o kadar şey. Şimdi her alanın işlem yapılan her alanın dolgu koyduğumuz veya katmanı bile çok önemlidir. Hangi katmana ne kadar dolgu koyuyoruz? Ya basit bir örnek çene dolgusu. Biraz önce bahsettiğiniz gibi. Eğer ben bu çene dolgusunu doğru bir teknikle yapmazsam aşağı sarkar. Doğru miktarda koymazsam da aşağı sarkar. Ağırlık var çünkü. Ağırlık var. Evet. Şimdi ama nasıl sivrilteceğiz? Mesela yüzer koyduk. Evet. Yani koymazsak yüzer nasıl sivrilteceğiz? Koyacağız. Ama ne kadar derin ne kadar yüzer onların hepsini ayarlamak lazım. Dolayısıyla hani biz bunları yapacağımız zaman birçok teknik detayı göz önünde bulunduruyoruz. Hatta daha da önemlisi kullanacağımız ürün de çok önemlidir. Elmacağa koyduğum ürünü götürüp çeneye koyamıyorum. Evet. Aynı markayı bile koyamıyorum. Hani hastalar diyor hocam işte mesela dudakları çalışmaları vesaire görüyorlar. Çok güzel olmuş hocam. Sonrasında şunu soruyorlar. Hangi markayı kullanıyorsunuz? Kalıcılık süresini diyorum hani 8 ay 1 yıl kadar kalıyor. Hangi markayı kullan? Şu markayı kullanabilir misiniz? Tamam kullanırım sizin istediğiniz markayı ama ne benim söylediğim kadar güzel durur, yaptığım kadar güzel durur. Evet. Ne de kalıcılığı o kadar olur. Tecrübe ettiğim, yıllar içerisinde kullandığım her bölgeye kullandığım ürün farklı olduğu için kullandığım ürünlere istinaden ben bu güzel çalışmaları çıkarıyorum. Evet. Ve ben bu kadar kalıcılık sağlayacağıma dair bilgi verebiliyorum. Yani sizin beğendiğinizde ben bunu yapamam. Evet. Burada gerçekten seyircilerimize şu uyarıda bulunmak gerekir. Hyaluronik asit deyince her hyaluronik asit aynı değildir. 100 belki 200 farklı marka var. Çok var. Ve bu her markanın da kendi içerisinde belli bölgelere farklı ürünleri söz konusu. Evet. Siz o farklı ürünleri farklı yere, yanlış yere kullanırsanız gene problem. O yüzden çıkar. hani hyaluronik asit ne olacak işte orada yaptırırım, burada yaptırırım gibi düşünmemek tecrübeli ve profesyonel birisi tarafından yapılmasına çok önem göstermek gerekiyor. Hocam bir de ışık dolgusu. Özellikle burada çok ciddi problemlerle karşılaşılıyor. Evet, gözaltı ışık dolgusu dediğimiz özellikle çukurların ve morlukların giderilmesi ve azaltılması için yaptığımız bir uygulamadır. İnsanlar şunu düşünebiliyor bazen. Ben oraya ışık dolgusu adı üstünde ya ışık dolgusu yaptırdığımda benim göz altlarım bazen bu espriyi yapıyorum. Hepsi geçer mi diyorum morluklar hocam tamam azalır ama far gibi parlayacağını düşünmeyin diyorum yani. Çünkü onun da yapabileceği bir noktaya kadar. Şimdi gözaltı morluklarının önce sebebini tespit etmek lazım. Mesela en sık karşılaştığımız durumlardan birisi çökme ve bu çökmelere bağlı gelişen ışık kırılmasıyla oluşan morluklar. İkincisi bu çökme olduğu için oradaki kanlanma miktarı azalıyor. Kanlanma miktarı azaldığı için orada o atık maddeler birikiyor ve pigmentasyon meydana geliyor. Koyu halkalar. Koyu halkalar meydana geliyor. Bir diğer sebep hasta beyaz tenlidir ama göz altları mordur. Ama hiç pigmentasyon yoktur. Niye? Beyaz tenlidir, derisi incedir, göz altında kılcalları vardır. Morluk meydana geliyor. İşte bu hastaya dolgu yaparsanız sıkıntı 2 kat artar. Çok teşekkür ederim. Hocam bir de özellikle seyircilerimizin en çok sorduğu sorulardan bir tanesi bu dekolte ve boyun bölgesi. Evet. Çünkü belli bir yaş grubunda hakikaten insanı en yaşlı gösteren yer boyun ve dekolte Kesinlikle oluyor. Güneş özellikle hani diyelim ki bir üstü açık bir kıyafet giyiyor ya da boyun dekoltesi fazla kullanan kişiler var. O bölgede böyle kırışıklıklar oluyor, yaşlanma belirtileri oluyor, boyunda böyle bantlar oluyor, sarkmalar oluyor. Buna yönelik neler yapıyorsunuz? Evet, boyun gençleştirme işlemlerinde de kullandığımız teknikler
değişkenlik gösteriyor. Ama tabii ki yüz kadar böyle elimiz çok geniş değil. Bunun için mesela gençlik aşıları yapabiliyoruz. Endopil uygulamalarını yapabiliyoruz. Yani hepsi aslında birer konudur. Yani aşmaya kalkışırsak yani bir program yetmez. bir program yetmez. Bunun dışında lif uygulamaları, üst segment bir fokus filtrasyon teknolojisi, onları yapabiliyoruz. Bunun dışında plaktismal bantlar için botoks uygulaması, bazen hastalardan mezobotoks uygulaması yapabiliyoruz. Boyun çizgileri çok derinleşmişse oraya yarı çapraz bağlı hyaluronik asit kullanabiliyoruz. Yarı çapraz bağlı. Yarı çapraz bağlı, bu çok önemlidir. Biyolojik lifting yapan ürünler kullanabiliyoruz. Yani aslında burada amaçladığımız oradaki dokunun sıkılaşmasını sağlamak, çizgilerin azalmasını sağlamak. Yani burada cildin nem dengesini, cildin sıkılığını, sıkılaşmasını, parlamasını sağlayan ürünler. Yani gençlik aşıları aslında birinci sırada gelir. Hocam ben de özellikle derinlemesine soruyorum ki çok teşekkür ederim. Hakikaten çok aydınlattınız. Bugün hakikaten hocamız tüm yüz restorasyonunda özellikle yanlış dolgu uygulamalarından ve boyun ve dekolte bölgesinin rejuvenasyonu, yani oranın gençleştirilmesi ve daha iyi gözükmesi için gereken tüm uygulamalardan, ki bunun içerisinde cihazlı uygulamalar da var, botoks uygulamaları var, mezobotoks uygulamaları var, endopilden bahsetti, gençlik aşılarından bahsetti. Yani hem deri hem alttaki dokulara yönelik olarak tedavi protokollerinden bahsetti ki bunun teknik detayları ve özelliklerinden bahsetti. Çok teşekkür ederim hocam verdiğiniz güzel bilgiler için. Bugünkü program konuğumuz medikal estetik hekimi uzman doktor Yahya Yiğit idi. Programımız kaldığımız yerden tüm hızıyla devam ediyor.